Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis boşnak mantısı tarifiyle geldim. Çok fazla hamur açma becerisi istemeyen bir tarif. Yani herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Evet, yapım aşamaları biraz uzun sürüyor ama ben hamur açamıyorum, yapamıyorum diyenlerden olmayacaksınız bu tarifle. Ben hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık suyu alalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edelim ve tuz eriyinceye kadar karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Diğer tarafta 5 su bardağı unu hazırlamıştım ben ayrı bir kaseye. Kademeli bir şekilde unu ekliyorum. Bir miktar unu ekledikten sonra spatula ile güzelce karıştırıyorum. Karışım biraz homojen bir hale gelsin. İçerisindeki un miktarı azalsın. Ardından kalan unu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir miktar daha un ilave ettim. Tekrar spatula ile karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada direkt elinizle yoğurmaya da başlayabilirsiniz ama ben hamur işlerinde genellikle çok sıvıyken biraz spatula ile karıştırıyorum. Biraz kıvam aldırıyorum. Ardından elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Tezgahta yoğurmak daha kolay olacağı için hamurumu tezgaha aldım ben. Tezgahta yoğurma işlemine devam edeceğim. Şu an kıvamı oldukça cıvık. Yoğurdukça sizler de daha net göreceksiniz. Hamurun son halinin çok hafif ele yapışması gerekiyor. Yani çok cıvık olmasına gerek yok. Ama şöyle elimize aldığımızda hafif parmağımıza yapışması gerekiyor. Bunun için azar azar ekleyin unu. Hamurumuz toparlandıktan sonra güzel bir şekilde yoğurmamız oldukça önemli. Börek tariflerinde, poğaça tariflerinde, ekmek tariflerinde bunu ısrarla vurguluyorum. Çünkü hamurunuzu ne kadar çok yoğurursanız yaptığınız hamur işi o denli güzel olacaktır. Hamurumu birkaç dakika boyunca güzelce yoğurdum ve toparladım. Şöyle bir 20 dakika kadar dinlendireceğim. Yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerini de streç filmle kapattım. 20 dakika dinlenmeye bıraktım. Hamurum böylelikle çok daha rahat açılacaktır. Kıvamı daha da güzelleşecektir. ...20 dakikanın sonunda hamurumun üzerine açıyorum. Kıvamını şöyle göstereceğim. Sakız gibi oluyor kıvamı. Çok güzel oluyor gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde yoğurduğum için böyle bu. Daha az yoğursaydım hamurumun kalitesi bu kadar iyi olmazdı, emin olun. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Sert bir hamur değil kesinlikle. Hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Çok hafif unluyoruz tezgahımızı. Ben 10 eşit parçaya böldüm. Eğer sizin tezgahınız daha büyükse 8 parçaya da bölebilirsiniz. Çünkü birazdan aşamaları gördüğünüzde anlayacaksınız sizler de biraz büyük açmak, ince bir şekilde açmak gerekiyor. Ben 10 bezeyi de şöyle elimle yuvarladım ve ayrı bir kaba aldım. Bezelerimi oluşturdum. Un serptiğim bir kaba aldım. Ardından üzerinin kabuk bağlamaması için üzerine bir bez örttüm. Diğer tarafta 100 gram tereyağını eritelim. Eriyen tereyağın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştıralım. Artık bezelerimizi açabiliriz. Bezelerimizi biraz unlayarak açıyoruz. Çok büyük bir şekilde açmanıza kesinlikle gerek yok. Şöyle bir yemek tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Birazdan yağlama işleminden sonra asıl açma işlemi olacak. O da kendiliğinden açılacak zaten. Çok fazla müdahaleye gerek kalmayacak. Bu boyutlarda açmanız yeterli olur. Üzerindeki fazla unu sirkeledikten sonra ayrı bir kaba alalım. Kabın dibini hazırladığımız yağla biraz yağlayalım. Ve açtığımız hamurumuzu alalım. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayacağız. Açtığımız hamurların üzerine gördüğünüz gibi bir miktar tereyağlı karışımdan ekleyelim ve dağıtalım. Üst üste bütün hamurları bu şekilde dizeceğiz. Aşırı yağ bulamanıza gerek yok. 2 yemek kaşığı kadar, 1,5-2 yemek kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacaktır.
İkinci bezemi açarken de göstermek istiyorum. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Merdane ile açmak kolay geliyorsa. Ben oklava ile açmak daha kolayıma geldiği için oklava ile açıyorum. Bu boyutlarda açmamız yeterli olacaktır. Fazla ununu silkeledikten sonra diğer açtığımız hamurun üzerine bunu da alacağız. Bundan sonraki aşamaları kesiyorum. Çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Son olarak son açtığım bezeyi de yerleştiriyorum. Bu kısmı gösteriyorum. Ve bir miktar daha tereyağlı karışımdan ekliyorum. Onu da dağıtıyorum üzerine. Kenarlarına akan yağlardan da kaşıkla alarak üzerine ilave edebilirsiniz. Aralardaki yağlar kendini salıyor çünkü bir müddet bekleyince. Her yerini tereyağı buladıktan sonra üzerini streç filmle kapatalım. Bunun da yarım saat 40 dakika kadar bu şekilde dinlensin hamurumuz. Ne kadar güzel, ne kadar uzun süre dinlenirse o kadar kolay, o kadar ince açılacaktır hamurumuz. Ben 45 dakika kadar dinlendirdim ve sonrasında açma işlemine başladım. Bu arada iç malzememizi hazırlayalım. 2 adet soğanı küçük küçük doğradım ben. Üzerine 500 gram kadar kıymayı ilave ettim. Tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Sonrasında karıştırdım. Biraz daha kıvamlı olması için çeyrek çay bardağı kadar su ilave ettim ben. Ve elimle hafif yoğurdum. Her yerine eşit miktarda malzemeler dağılacak şekilde gördüğünüz gibi yoğurdum. Ve iç malzememiz hazır hale geldi. Artık hamurumuzu açma işlemine başlayabiliriz. Üzerine açarak hamurumuzu alalım tezgaha. Eğer çok kuru gelirse hamurumuz tezgahı ve hamurun üzerine çok az yağlayabiliriz. Ve streç filmi muhakkak kapatalım ki gerideki hamurların üzeri de kurumasın. Şöyle alttan hafif müdahalelerle hava aldırarak hamurumuzu açıyoruz. Çok rahat bir şekilde açılıyor zaten. Yoğurduğumuz hamur yumuşaktı ve sonrasında güzel bir şekilde dinlendirdik hamurumuzu tereyağla birlikte. Bu sebeple çok rahat bir şekilde açılıyor. Başında da belirttiğim gibi bezeleri oluştururken eğer sizin tezgahınız büyükse 8 parçaya bölerek de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Benim masam biraz küçük olduğu için 8 parçaya böldüm ben. Çünkü daha fazla büyük açamazdım. Kenarlarından taşardı masamın. Bu sebeple 10 parçaya bölerek hazırladım. Kare formu verdikten sonra ve zar gibi incecik açtıktan sonra açabildiğiniz kadar açın. Kenar kısmını hazırladığımız harçtan ekliyoruz. Aralarda yırtılmalar olabilir. Bu hiç problem değil. Zaten birazdan rulo yapacağımız için o yırtılan kısımlarda arada kaynıyor. Hiçbir problem olmuyor. Şöyle dolamaya başlamadan önce biraz uzatarak hamuru katlıyorum üstünden iç malzemenin. Sonrasında rulo yapıyorum. Eğer bu aşamada hamurunuz bir tık kalın kalmışsa, benimki çok ince olduğu için hiç uzatmama gerek kalmadı rulo yaparken. Bazen kalın kalabiliyor. İşte masanın boyutundan ötürü ya da farklı sebeplerden dolayı. Bu şekilde rulo yaparken de şöyle biraz çekiştirerek yapın ki biraz daha incelsin hamurunuz. Böylelikle daha güzel olacaktır. Daha çıtır çıtır tel tel ayrılacaktır böreğiniz. Ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olacaktır çünkü. Börek diyorum, dil alışkanlığı. Yani yaptığımız esasında bir börek fakat ismi boşnak mantısı. Arada börek dememe takılmayın yani. Bu şekilde sonuna kadar sardım. Ve iç kısımlarını yapıştırıyorum. Kolayca yapışıyor zaten. 3 parmak kadar genişliğinde böyle elimle çevirerek hamurdan parçalar koparıyorum. Kolay bir şekilde kopuyor zaten. Yumuşak gayet. Hamurumuz bitinceye kadar aynı işlemi uygulayalım.
Sonrasında çok hafif uzatarak böyle alttan da toplayarak hamuru bombeli bir şekil oluşturalım. Daha önce oluşturduklarım tepsiye dizili. Öncesinde yaptığım börekler tepsiye dizili. Ben size tek bir tanesini açtığım halini gösteriyorum. Yakından nasıl yapıldığını, kenarlarından topluyorum, alt kısımda birleştiriyorum ve üst kısmı bombeli oluyor. Yapımı aslında çok keyifli. Evet, biraz uzun sürdüğü doğru, gerçekçi olalım. Bekleme sürelerini de sayınca biraz fazla vakit alıyor. Ama çok fazla zorlayıcı bir tarafı olmadığını söyleyebilirim. Yaparken zorlanacağınızı düşünmüyorum. Belirttiğim püf noktalara uyarsanız eğer. Hepsini aynı şekilde yaparak içerisini yağladığım fırın kabına yerleştiriyorum. Dilerseniz borcamda da pişirebilirsiniz böreğinizi tabii ki. Böreğimiz hazır. Sadece hazırladığım hamurlardan bir tanesi kaldı. Ondan da artan iç harçla birlikte katmer yaptım tavada. Pratik bir şekilde. Onun dışındakiler bu tepsiye tam oldu. Tepsinin boyutunu açıklamaya yazarım. Artan yağın içerisine çok az miktarda sıvı yağ ekledim ve fırçayla böreklerin her yerine dağıttım. Her yerinin yağlanmasına özen gösterin. Kuru bir yer kalmasın üzerinde lütfen. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında ortalama 50 dakika kadar pişirelim. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Bu şekilde üzeri ve altı kızardığında fırından alabilirsiniz. Şu an sıcak, sizlere çıtırtısını, görüntüsünü daha doğrusu göstermek istiyorum. Tel tel ayrılıyor. Yani o ince açmamızın mükafatını bu aşamada çok net bir şekilde alıyoruz. Gerçekten şahane oluyor. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum nasıl dağıldığını. Halen daha çok sıcak esasında ama ben size göstermek istedim. Biraz tutarken zorlanıyorum. Çok güzel, böyle talaş böreği gibi, gördüğünüz gibi. İç kısmı da bu şekilde. Sade bir şekilde de tüketebilirsiniz tabii ki ama boşnak mantısı genelde yoğurtla servis edilir. Sarımsaklı seviyorsanız sarımsaklı yoğurtla servis edin. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Sizlere servis ettikten sonraki halini de göstermek istiyorum kısaca. Servis tabağına yerleştirdikten sonra diğer tarafta ben çok az miktarda sarımsak ekleyerek sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım. Onu da böreklerin üzerine gezdirdim. Belirttiğim gibi sade bir şekilde de servis edebilirsiniz tabii ki, ya da sade yoğurtla. Yoğurdun üzerine kırmızı toz biber yakarak da ilave edebilirsiniz. Fakat biz sadece yoğurtlu tüketmeyi sevdiğimiz için bu şekilde hazırladım. Bu alternatifi de belirtmek istedim sizlere. El açmasıyla yapılan tarifleri yapmaktan çekiniyorsanız eğer bu tarifi bir defa deneyin derim. Kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.